Taşacak bu deniz yeni sezonunda neler olacak? Esme ve Adil yeni sezonda mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Taşacak bu denizin yeni sezon takvimiyle ilgili merak edilen detaylar belli olmaya başladı. Normal şartlarda dizinin 15 Ağustos tarihinde çekimlere başlayacağı konuşuluyordu. Ancak gelen son bilgilere göre yayın takvimi değişti ve çekimlerin Eylül ayında başlamasına karar verildi. Türk milli takımının Eylül ayında Uluslar Ligi maçlarının bulunması nedeniyle kanalın yayın planlamasını buna göre yapacağı ve Taşacak bu denizin Eylül sonu ya da Ekim başında izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor. Şu an için en güçlü ihtimal dizinin 9 Ekim Cuma akşamı sezon açılışını gerçekleştirmesi. Yeni sezonun bu derece ertelenmesi bizleri üzse de hikayede yaşanacak gelişmeler dizi için gün saymamıza neden oluyor. Çünkü yeni sezonda yarım kalan hesaplaşmalar devam ederken diziye önemli karakterler de dahil olacak. Bunların başında Emriye hala yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak bu denizin daha önce yayınlanan soy ağacında da adı geçen Emriye, Adil'in halası olarak seyirci karşısına çıkacak. Esme'ye kök söktüreceği ve aile içindeki dengeleri değiştireceği konuşulan halaya kimin hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Karakteri canlandıracak oyuncu henüz belli değil. Ancak Emriye halanın dizide önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Sadece birkaç bölüm görünüp kaybolan bir karakterden ziyade Koçer ailesinin geçmişini bilen, sözünü sakınmayan ve bulunduğu ortamda ağırlığını hissettiren bir karakter izleyeceğiz. Emriye hala, Adil'in hayatındaki değişimleri kabullenmekte zorlanabilir ve Esme'nin ailedeki yerini sorgulayabilir. Bundan dolayı ikili arasında hem sert tartışmalar hem de zaman zaman izleyiciyi güldürecek atışmalar görebiliriz. Geçtiğimiz sezon Koçerilerin bu denli az sayıda olması dikkat çekmişti. Gerçek anlamda Koçeri tarafını temsil eden yalnızca Adil ve Fadime vardı. Yeni sezonda Emriye halanın diziye dahil olmasıyla bu tablo değişecek. Emriye yalnızca Adil'in halası olarak değil, Koçeri ailesinin geçmişini ve geleneklerini temsil eden güçlü bir figür olarak hikayeye girebilir. Çünkü Emriye hala Adil'i korumak isterken onun kararlarına karışacak ve özellikle Esme konusunda kendi doğrularını kabul ettirmeye çalışacaktır. Esme'ye kök söktüreceğinin söylenmesi de karakterin biraz aksi, inatçı ve lafını esirgemeyen biri olacağını gösteriyor. Fırtınalar tarafında ise özellikle Şirin Fırtına ile karşı karşıya gelmesi yeni sezonun en sert tartışmalarından birini ortaya çıkarabilir. Şirin'in Koçeriler hakkında söyleyeceği sözlere Emriye halanın sessiz kalmayacağını, karşı tarafa anında ağzının payını vereceğini düşünüyorum. Bunun yanında Timur Volkov'un oğlunun da diziye dahil olması bekleniyor. Bu karakteri Aras Aydın'ın canlandıracağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak henüz kesinleşmiş bir gelişme olmadığını belirtelim. Bu karakterin babasından daha sakin görünen ancak en az onun kadar tehlikeli biri olabileceğini düşünüyorum. Timur'un oğlunun Eleni'ye ya da Fadime'ye kafayı takması da yüksek ihtimal. Eleni'ye ilgi duyması, Adil ve Esme'nin kızlarını korumak için yeniden büyük bir mücadeleye girmesine neden olabilir. Fadime'ye yakınlaşması durumunda ise İso ile arasında ciddi bir rekabet başlayacaktır. Her iki ihtimalde de karakterin gelişi yalnızca romantik bir hikaye yaratmayacak. Aynı zamanda Timur Volkov'un aileler üzerindeki baskısını arttırmasına hizmet edecektir. Timur Volkov'un özellikle sezonun başında çok önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Elindeki güç, bağlantılar ve insanları kullanma biçimi onun ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça gösterdi. Sevdiklerini korumak isteyen Adil, istemese de Timur'la geçici bir anlaşma yapmak zorunda kalabilir. Bu anlaşma Adil'in karakterine ters düşse de Esme, Eleni ve Fadime'nin zarar görme ihtimali onu başka bir seçeneği kalmadığına inandıracak. Timur ise Adil'in bu çaresizliğini sonuna kadar kullanacak ve ondan istediklerini almadan peşini bırakmayacaktır. Adil bir taraftan Timur'un şartlarını yerine getiriyormuş gibi görünürken diğer taraftan onun sonunu hazırlamak için gizli bir plan yapabilir. Adil bir yandan Timur'un sonunu getirmeye çalışırken bir yandan da sevdiklerinin zarar görmemesi adına çok dikkatli hareket etmek zorunda kalacak. Bu süreçte Esme, Adil'in kendisinden bazı gerçekleri sakladığını fark edebilir ve ikili arasında kısa süreli bir güven sorunu yaşanabilir. Bunun yanında sezon finalinde akıbeti belirsiz olan Şerif'in de yüksek ihtimalle dizide olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hayatının 20 yılını hapishanede geçiren Şerif'in yeniden cezaevinde kalmaya kolayca boyun eğmesi karakterin yapısına uygun görünmüyor. Bu nedenle Şerif'in bir yolunu bulup hapishaneden kaçacağını düşünüyorum. Şerif yalnızca özgürlüğünü kazanmak istemeyecek. Kendisini bu hale getiren herkesten hesap sormak için geri dönecek. Ancak hapishaneden tek başına kaçması kolay olmayacağı için dışarıdan yardım alması gerekecek. Şerif'i hapishaneden kaçırtacak ve onu koruyacak kişinin Fatih olacağını düşünüyorum.
düşünüyorum. Fatih, geçmişten gelen bağlantılarını kullanarak Şerif'in kaçışını organize edebilir ve onu kendi planlarının önemli bir parçası haline getirebilir. Fatih karakterini ilk 13 bölümde görmeyeceğiz. Muhtemelen sezonun ilk bölüm grubunda Timur Volkov hikayesi işlenecek. İlk 13 bölüm boyunca Adil'in Timur'la mücadelesi, Timur'un oğlunun gelişi ve iki aile üzerinde kurulan baskı ön planda olacaktır. Timur hikayesi belirli bir noktaya ulaştıktan sonra ise Fatih Fırtına yeniden ortaya çıkacak ve dizideki bütün dengeleri değiştirecektir. Ayrıca Fatih'in Şerif'le birlikte hareket etmesi fırtınalar içerisinde de büyük bir bölünmeye neden olacaktır. Oruç'un Fatih'e karşı durması, Şirin'in aileyi bir arada tutmaya çalışması ve İsso'nun hangi tarafta kalacağı yeni sezonun ikinci yarısında önemli bir mesele haline gelebilir. Taşacak bu deniz yeni sezonunda Esme, Adil ve Eleni cephesinde ise zor yılların ardından birbirlerini bulan bir ailenin bir arada kalma çabasını izleyeceğiz. Eleni de anne ve babasıyla ilgili gerçekleri öğrenerek ait olduğu aileyi buldu. Kötü karakterler Esme, Adil ve Eleni'yi birbirlerinden ayırmak için ellerinden geleni yapacak. Timur Volkov'un baskısı, geçmişten gelen sırlar, Emriye Alan'ın aileye müdahalesi ve Fatih'in dönüşü bu üçlünün huzur bulmasını zorlaştıracaktır. Özellikle Eleni üzerinden kurulacak planlar Esme ve Adil'i karşı karşıya getirebilir. Fakat bütün bu çatışmalara rağmen ne Adil, ne Esme, ne de Eleni birbirlerini yeniden kaybetmek isteyecektir. Öte yandan İso ve Fadime cephesinde sezonun başında ayrılık rüzgarları esecek. Geçtiğimiz sezon yaşananların ardından Fadime'nin İso'yu kolay bir şekilde affetmesi mümkün değil. Bu nedenle yeni sezonun ilk bölümlerinde İso'nun Fadime'ye kendisini affettirmek için büyük bir mücadele verdiğini görebiliriz. Fadime ise bir taraftan ona olan sevgisini bastırmaya çalışırken diğer taraftan yeniden aynı acıları yaşamaktan korkacaktır. Buna rağmen İso'nun vazgeçmeyeceğini ve verdiği mücadelenin bu aşkla kazanan olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Fatih Fırtına'nın gelişi ise bu çifti yeniden zor durumda bırakabilir. Çünkü Oruç'un aksine İso'nun Fatih'e bakış açısı biraz daha farklı. Fatih de İso'nun bu zayıf noktasını kullanarak onu manipüle etmeye çalışacaktır. Kendisini aileyi kurtarmaya çalışan biri gibi gösterip İso'yu kendi tarafına çekebilir. İso başlangıçta Fatih'in gerçek niyetini anlamayabilir ve yaptığı bazı hamlelerle hem Oruç'u hem de Fadime'yi karşısına alabilir. Fadime, Fatih'e güvenmemesi konusunda İso'yu uyarsa da İso bu uyarıları kendisine karşı yapılmış bir baskı gibi algılayabilir. İso gerçeği fark ettiğinde ise yaptığı hataları düzeltmek ve Fadime'nin güvenini yeniden kazanmak için çok daha büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilir. Yeni sezonda bu ilişkinin sevgi kadar güven yönünden de sınanacağını ve ikilinin kolayca huzur bulamayacağını düşünüyorum.